Biri seninle neler olup bittiğini görebilir. Birinin zihinsel olarak hangi durumda olduğunu görebilirim ve benim zihinsel durumum başka bir yerde olduğu, negatiflik içinde sıkışıp kalmadığı için eğer seninle, benimle ya da herhangi biriyle bir bağlantı varsa bu iyidir. Seni o çukurdan çıkarabilecek arkadaşlara, aileye, insanlara sahip olmak iyidir. Ancak bu insanlar çıkması gereken kişiyle aynı zihinsel durumda olmamalıdır. Bazen düşük frekanslı bir alandaki insanlardan ve daha yüksek frekansta olan insanlardan bahsedersin. Daha düşük olanı yukarı çekebilmek için daha yüksek bir frekansta olmalısın. Aksi takdirde seni çekebilecek biri olmaz. Bu da şu anlama gelir. Belki de kendine yardım etmen gerekir ve bu adım adım kendini inşa etmekle ilgilidir. Kolay olmayacak. Bu, negatiflik söz konusu olduğunda da kolay olmayacak. Ya doğru yöntemleri bulur ve bunları kendi çabanla birleştirerek bir şeyler yaparsın. Ki bu zor yoldur. Ya da en azından başlangıçta sana ek destek sağlayabilecek arkadaşların, çevren, ailen olacak kadar şanslısındır. Ama soru şu, telefon ekranına bakma alışkanlıklarında olduğu gibi şu anda neden negatifsin? Bu bir sonuçtur. Geçen haftaya, geçen aylara, hatta geçmiş yaşamına bak. Arkadaşların kimlerdi? Zamanını neyle geçirdin? Asya'da ne yaptın? Bazen buna neden sonuç ilişkisi denir. Elma tohumu elma ağacına, portakal tohumu portakal ağacına dönüşür. Bir elma tohumu ekip de portakal ağacı elde edemezsin. Böyle bir şey olmaz. O halde şu an neden bu kadar negatifsin? Seni bu tuzağa düşüren ne oldu? Şu anda gördüğün şey bir sonuç. Negatifsin. Peki, bu negatifliği doğuran sebepler neler? Bunu anlamak bile seni biraz daha bilge yapar. Çünkü nereden başlaman gerektiğine dair bir fikir verir. Seni nihayetinde depresyona, negatifliğe, şu an sahip olduğun tutuma sürükleyen nedenleri adım adım ortadan kaldırmaya başla. Şu an olduğun kişi, geçmişte yaptığın eylemlerin toplamıdır. Peki, gelecekte kim olacaksın? Şu andan itibaren yaptığın her şey geleceğini belirleyecek. Şu sonuca vardım. Hayatında değiştirebileceğin şeyler var ve etkileyemeyeceğin şeyler var. Ve bu noktada temel bir inanç olarak güvenmekten başka çarem yok. Nihai öz, gerçek bir özdür, iyi bir özdür ve sadece seni anlamaya çalışır. Peki neden karşılaşıyoruz? Belki de birbirimizden öğrenecek derslerimiz olduğu için. Birinin sahip olduğu bir şey, belki de sende henüz yoktur ve bu yüzden alışveriş başlar. Tüm bunların tek bir amacı var. Olabileceğin en iyi versiyonu, en iyi potansiyeli ortaya çıkarmak. Bence işte bu. Çünkü bu noktada özün tüm varlığından akmaya başlar. Kalpten yaparsan ya da hiç yapmazsan daha iyi. Kalpten yaparsan tatmin edici olma ihtimali çok yüksek olur. Arayacak bir şeyin kalmaz. Sadece aklınla yaparsan, sadece mantıklı bir karar verdiğin için yaparsan ve kalbin işin içinde değilse, belirli bir noktaya kadar gidersin ama bir sınırla karşılaşırsın. Hayatın işlevsel olur ama tatmin edici olmaz. Mesaj şu: ne yaparsan yap, kalbi işin içine katmak iyidir. Günlük hayatında altta yatan hissin ne olduğunu kendine sormak iyidir. Sokakta karşılaştığın herhangi bir insan senin öğretmenin olabilir. Peki, nasıl anlarsın? İçinde bir şeyleri tetikleyen kişi öğretmenin olabilir. Çünkü neden tetikleyebiliyor? Eğer sokakta karşılaştığın bir yabancı sende bir şeyleri tetikleyebiliyorsa, bu ne anlama gelir? Bu, şu an için onun üzerinde, senin kendin üzerinde olduğundan daha fazla gücü olduğu anlamına gelir. İşte bu, dersinin ne olduğunu anlamanın sihridir. Ve böylece kendine şunu sorarsın: bu durumdan ne öğrenebilirim? Bu, gün boyunca sürekli olarak gerçekleşir. Kendini gözlemle. Bazen bir e-posta seni tetikleyebilir. Bazen bir telefon çağrısı seni tetikleyebilir. Her şey öğretmen olabilir. Özellikle de seni tetikleyen ama bilinçli olarak senden gelmeyen şeyler dikkatini çeker. Bu arada, günlerim çok iyi gidiyorsa, kendime bazen sorarım. Belki de takılıp kaldım, belki de büyümeyi bıraktım. Çünkü sürekli olarak büyümek,
Sürekli olarak kendini geliştirmek demek, haftalar ya da aylar içinde karşına çıkan yeni bir meydan okumayla yüzleşmen gerektiği anlamına gelir. Eğer her şey her zaman çok rahat hissettiriyorsa, bu ne anlama gelir? Sadece geçmişi tekrar ettiğin anlamına gelir. Sürekli konfor alanında kalıyorsan, bu yüzden rahat hissediyorsundur. Çünkü bunu zaten çok kez deneyimledin. Kalıbı çok sık tekrar ettin. Bu yüzden sınırları zorlamak, konfor alanından çıkmak önemlidir. Bana iyimser mi yoksa kötümser mi olduğumu sorduğunda aslında aklımda zaten gerçekçiydim. Ama evet, gerçekçi iyimserlik güzel bir şey. Şimdi, yaşam sürem boyunca, bu bedene sahip olduğum süre boyunca ne olacağını biliyorum ama sonrasında ne olacağını bilmiyorum. En azından benim için belki buna bir inanç dersin ama ben güveniyorum. Sadece şunu hayal edemem. Şu an bir şey varken sonra tamamen sıfır, tamamen bitmiş, hiçbir şey kalmamış olması. Neden mi? Asya'da şu türden metaforlar kullanırız. Gökyüzüne bakarsın, bir bulut görürsün. Birkaç saat sonra bulut kaybolmuştur. Peki neden? Çünkü bulut özünü yağmura dönüştürmüştür. Yağmur yağar, sonra birden kaybolur. Peki nereye gitti? Şu an toprağın içinde. Bitkiler onu emmiştir. Sonrasında bitkiler meyve verir. Peki, en başta bulut olmasaydı meyve olur muydu? Sanmıyorum. Bir şey hakkında bir şey ortaya çıkıyor ama bu yüzden başka bir şey kayboluyor. Bunda bir dönüşüm var ve şimdi soruya geri dönelim. İnsanlar nihayetinde iyi mi yoksa nihayetinde kötü mü? Bu onların şu anda bu dünyaya gelmelerini mümkün kılan bağlantının ne kadar geriye izlenebileceğine bağlıdır. Şu anda ikimiz de aynaya bakacak olsak, sadece yüzümüzün şekline bakıp sonra bunu büyük atalarımızın bir resmiyle karşılaştırsak, kesinlikle bazı benzerlikler olduğunu görürüz. Onları hiç şahsen tanımamış olsam da, ben hayattayken hepsi çoktan ölmüştü, birçok nesil önce. Bu benim için şu anlama geliyor. Doğduğum anda vücudumda bulunan, muhtemelen DNA olarak adlandırılan bir bilgi vardı. Ve bu bilgi geçmişte birçok nesle kadar uzanıyordu. Burnumun nasıl göründüğü, gözlerimin nasıl göründüğü üzerinde benim bir etkim oldu mu? Hayır. Ben, bunu farkına varmadan önce, zaten belirlenmiş birçok düzenlemeye bağlı olarak bu dünyaya yerleştirildim. Ama sadece bir bedene sahip olmak bizi insan yapmaz. Bazen beden ve zihin, beden ve ruh, beden ve spiritüalite diyoruz. Bedenimiz var. Peki ya ruh, zihin ve bu öz nereden geliyor? Burada da bunun, ruhunuzun, spiritüalitenizin, özünüzün içinde biriken şeylere bağlı olarak geriye doğru izlenebileceğini düşünüyorum. Ve işte bu, nihayetinde iyi mi yoksa kötü mü olduğunuzu belirleyen şeydir. Söylemek zor, belki bazı insanlar doğuştan iyilik özüne sahiptir, diğerleri ise başka bir öz, belki kötü bir ruh taşır. Bilmiyorum. Bir insanın zihninde, kendisi bilinçli olarak istemediği sürece onu yönlendirebilecek hiçbir şey olmamalıdır. Ne olduğu önemli değil, bağımlılık bile olsa, partneriniz bile olsa, bir şey tarafından yönlendirilmek demek, o anda hayatınızın sizin ellerinizde olmaması demektir. Ama içindeki tüm potansiyeli ortaya çıkarabilmek için hayatınız sizin ellerinizde olmalıdır. İşte tüm mesele budur. Eğitim, disiplin, gücü ve potansiyeli tamamen kendi ellerinize alabilmeniz içindir. Hayatınızı bilinçli olarak şekillendirmek isteyen sizsiniz. Bunu dışarıya devretmek istemem ve bu yüzden hayatımın başka herhangi bir şey tarafından yönlendirilmesini de istemem, yalnızca bilinçli kararlarım tarafından yönlendirilmesini isterim. Bu yüzden bir şeyin sizi yönlendirmesi bir zayıflık mıdır? Ben öyle kabul ederim. Peki, ama bu şey neden var? Belki de tam olarak şu anda sınırınızın nerede olduğunu, en büyük ilerleme potansiyeline sahip olduğunuz alanları size göstermek için oradadır. Ben aslında giderek daha fazla bilinmeyene hazırlanıyorum. Beni nereye götüreceği hakkında net bir fikrim yok ama hayatıma son zamanlarda gelen bir şey var. Plan yapmayı bırakmak. Hayatımın ilk yarısını, ilk 40 yılını plan yaparak geçirdim.
Dünyaya bir şeyler koymam gerektiğini düşündüğüm birçok fikri gerçekleştirmeye çalıştım. Ama şimdi dengeyle ilgili. Belki de artık plan yapmadığım bir zamana geldim. Bekliyorum. Basitçe enerji diye bir şey var. Enerjiyi doğası gereği göremezsiniz. Ama bir kez enerji belirli bir miktarda yoğunlaşmaya başladığında şeyler form kazanmaya başlar. Yani formu olan her şey, tezahür eden her şey yoğunlaşmış bir enerji türüdür. Peki enerji nasıl kilitlenir? Enerji nasıl yoğunlaşır? Enerji niyetleri veya düşünceleri takip eder. Enerjinin yöneldiği yer burasıdır. Ne hakkında düşünüyorsanız enerjinin besinidir. Sürekli olarak niyetinizi bir yöne, düşüncenizi bir yöne yönlendirirsiniz. Daha önce açıkladığım bu şey, büyük ihtimalle neden bazı şeylerin birdenbire hayatınızda tezahür etmeye ve görünmeye başladığını açıklar. Çünkü o şeye çok fazla düşünce gücü gitmiştir ve zamanla o kadar çok enerji, o kadar çok yaşam süresi yoğunlaşmıştır ki sonunda ortaya çıkmıştır. Şimdi bu anlayışı hangi yönde kullanabilirsiniz? Zihnin bu nihai yaratıcılığını, biz insanların zihnimizle henüz var olmayan bir şeyi yaratabilme yeteneğini hangi amaçla kullanacaksınız? Birisi, bir şey inşa edilmeden önce onu zihninde görmüş olmalıdır. Yani her şey burada başlar. Bunu insanlığa hizmet etmek için kullanabilirsiniz ya da yaratıcı gücünüzü tehditler, korkunç senaryolar, çatışmalar üretmek için de kullanabilirsiniz. Şimdi soru şu, zihnin gücünü ne için kullanacaksınız? Tebrikler. En önemli ilk adımı zaten attınız. Yani kendinizi görebiliyorsunuz. Kendinizle ilgili sorunu fark ettiniz, onu görebiliyorsunuz. Onun var olduğunu belirleyebiliyorsunuz. Neden? Çünkü sorunun nerede olduğunu bilmiyorsanız onu düzeltemezsiniz. Biz ise şimdi nerede olduğunu biliyoruz. Ve ifade ediş şeklinizde de tam olarak bir alışkanlıkla ilgili bir şey var. Alışkanlık, sürekli tekrarlanan bir eylem anlamına gelir. Bir şeyin sürekli tekrar etmesi, bir tür süreklilik veya koşullanma olduğu anlamına gelir. Peki bizi bu alışkanlıklara kim ve ne koşullandırdı? İnsanların bu soruya farklı yanıtları var. İş, toplum. Peki neden bu trende ya da her neyse ona uyuyorsunuz? Bir şey sizi koşullandırıyor. Bir şey tarafından koşullandırıldınız. Peki ne tarafından? Bunu öğrenin. Sürekli vakit geçirdiğiniz arkadaşlarınız mı? Çünkü onlar bunu hep yapıyor, siz de alışkanlıklarını aldınız. Yani ilk adım alışkanlıklarınızın nereden geldiğini belirlemektir. Ve şimdi alışkanlıklardan kurtulmanın iki yolu var. Nasıl? Onları istediğiniz alışkanlıklarla değiştirerek. Biz insanlar alışkanlık yaratıklarıyız, yani sık yaptığınız şey siz olursunuz. Diyelim ki sağlıklı bir yaşam tarzı geliştirmek istiyorsunuz. O halde daha fazla sağlıklı şey yapmalısınız. Telefon ekranına bakma alışkanlığınızdan kurtulmak mı istiyorsunuz? O zaman bu alışkanlığı azaltmalısınız. Bunu nasıl yaparsınız? O alışkanlığı yapma miktarını en aza indirerek. Hayatınızda istemediğiniz şeyi azaltırsınız ve yerine koymak istediğiniz şeyi artırırsınız. Bazı insanlar bunu tek başına yapamaz. Peki ne yapılmalı? İşte bu yüzden organizasyonlar, inziva merkezleri, atölyeler, seminerler var. Her zaman size destek sağlayan yerler vardır. Bazen bunu tek başınıza yapamazsanız. Bu hayatta başıma gelebilecek en kötü şeyin bir gün yaşlanıp bir yerde oturup hayatıma bakarak hayatımı boşa harcadım demek olacağını düşünüyorum. Bu belki de korkuyla da ilgili bir şeydir. Gerçekten hayatımı boşa harcamak, bana verilmiş olan fırsatları değerlendirememek. Ama her ne sebeple olursa olsun, belki kördünüz, belki algınız bozulmuştu ve bunu kaçırdınız. Bu gerçekten pişmanlık duygusuna benziyor. Bu yüzden kendime şu soruyu sormaya başladım. Bugünün böyle gelmesini nasıl önleyebilirim? Riski nasıl en aza indirebilirim? Bu yüzden enerjimi nereye harcadığım konusunda çok daha farkında ve dikkatli oldum. Peki enerjimi nasıl daha iyi yönlendirebilirim? Sahip olduğum potansiyelden nasıl yararlanabilirim? Bunun bir yolu, şu anda sizinle paylaşmaya çalıştığım şeylerdir
Çünkü bunlar benim gördüğüm şeyler. Ama diğer taraftan bu dünyada her şeye sahip olamazsınız. Bir yöne kendinizi adadığınızda bazen aynı anda başka bir yöne tamamen bağlı kalmak mümkün değildir. Zaman değişiyor, evren değişiyor, fikirler değişiyor, tercihler değişiyor, her şey değişiyor, insanlar değişiyor, ben değişiyorum. Eğer geliştirmezseniz içindeki usta ortaya çıkmaz. Onu ortaya çıkarması gereken sizsiniz. Doğru yöntemlerle çalışırsanız o usta ortaya çıkacaktır. Kendi ustanız olacaksınız. Hayatınızı başkaları için yaşamak zorunda değilsiniz. Onu elinizdeki tüm imkanlarla, tam kapasitenizle yaşayın. İşte buna ben öz mastery, kendine hakimiyet diyorum. Hayatınızın tüm sorumluluğunu almak, bu odaya girdiğim andan itibaren buradayım. Zihnim dalgalanmıyor. Daha sonra ne yapacağımı, yarın ne yapacağımı düşünmüyorum. Benim için önemli olan tek şey, şu anda gerçek olan tek şey, karşımda oturan sizsiniz. İşte benim için önemli olan bu. İnsanlar sizin onlarla gerçekten birlikte olup olmadığınızı hissedebilir. Bence bu, zamanımızın sınırlı olduğunu bilmenin bir tür saygısıdır. Zamanınızı kiminle geçiriyorsanız ona gerekli saygıyı gösterin. Bunun bir yolu da o anda gerçekten orada olmaktır. Aksi halde soru şu olur: eğer gerçekten orada olmak istemiyorsanız neden orada vakit geçiriyorsunuz? Eğer bir yerde olmayı zaman kaybı olarak görüyorsanız neden oradasınız? İşte şu an burada ol veya şu anı yaşa kavramının asıl anlamı budur. Bu neyi ifade eder? İçsel bir uyumu. Çoğu zaman belki de eksik olan şey budur. İçsel uyum. Gerçekten ne istediğinizi düşünüyorsunuz ama kelimeleriniz başka bir şey söylüyor ve eylemleriniz tamamen farklı bir yönde oluyor. Yani bir şeyi düşünüyorsunuz, başka bir şeyi söylüyorsunuz ve farklı bir şey yapıyorsunuz. Peki evrenin gücü sizin ne istediğinizi nasıl anlayacak? Eğer siz zaten kendinizi 3 farklı parçaya bölmüşseniz. Ama kalbinizde taşıdığınız şey, zihninizde taşıdığınız şey, söylediğiniz ve yaptığınız şey birbiriyle uyumlu olursa, işte o zaman evren veya her ne isim verirseniz verin, ne istediğinizi kolayca anlayabilir. Çünkü artık bunda bir şüphe yoktur. Çünkü saftır. Çünkü doğrudandır. Çünkü hiçbir engel, hiçbir müdahale yoktur. Açık ve nettir. Bence işte bu güç buradan gelir. Beden, zihin, düşünce, söz ve eylemin uyumundan. Ve bunu yalnızca şu anda, içinde bulunduğunuz anın farkında olarak gözlemleyebilirsiniz. İşte bu yüzden bence bu önemli. Eğer hayatınız üzerinde bilinçli olarak bir etkiye sahip olabiliyorsanız, o zaman en iyi zamanlama, en iyi ayarlama anı şu andır, şimdidir. Kendinizle ilgili bir şeyi düzeltmeniz gerekiyorsa, hayatınızı ellerinize almak istiyorsanız, bu yalnızca şu anda gerçekleşebilir. İzlediğiniz için teşekkürler ve Şihengi'nin yeni videolarından bildirim almak için lütfen abone olun.